Merhabalar, ben Bayındır İçerenköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden Doçent Doktor Onur Ergün. Bugün size burun tamponu konusunda bir takım bilgiler vermek istiyorum. Burun tamponu, burun kanamalarında ya da burun ameliyatlarından sonra bir takım amaçlarla burun içine yerleştirdiğimiz steril, tek kullanımlık tıbbi malzemenin genel adıdır. Eriyen ya da erimeyen tipleri vardır. Hava akışına müsaade eden ya da burnu tıkayan tipleri vardır. Değişik amaçlar için değişik türleri tercih edilebilir. Soruyu cevaplayabilmek için öncelikle burnun bir miktar anatomisini anlatmalıyım. Burnun orta perdesi yani septum büyük oranda kıkırdak ve az miktarda kemikten oluşur. Kemik olan kısmın kendi kan damarları olmasına rağmen kıkırdak olan kısım oksijenlenebilmek için üzerindeki örtünün yani perikondriumun kan damarlarına muhtaçtır. Rinoplasti ya da septoplasti gibi burun ameliyatlarında sıklıkla her iki taraftaki perikondriumu da kaldırarak ameliyatı yaptığımız için ameliyatın sonunda ortadaki kıkırdağın kanlanabilmesi için, canlı kalabilmesi için her iki taraftaki örtü zarını yerine yatırmamız gerekir. İşte tamponlar bunun güzel bir biçimde yerine yatması ve kırdakla temasının sağlanması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda ameliyattan sonra sızıntı şeklinde kanamaların azaltılmasına ya da orta perde ile yan duvarlar arasındaki yapışıkların önlenmesinde de tamponlar işimize yaramaktadır. Burun ameliyatı sonrası erken dönemdeki sızıntıların kesilmesi ve ilk şişliklerin düzelmesi genellikle birkaç gün sürmektedir. Bazı durumlarda burun tamponu bir hafta kadar yerinde tutulsa da genellikle ameliyatın ikinci ya da üçüncü gününde burun tamponlarını çıkarmak mümkün olabilmektedir. Ama bu 2-3 günlük süre boyunca hastanın burnunu tamamen kapalı şekilde sıkıntı yaşayacağını düşünmek doğru olmaz. Bizim kullandığımız bir tarafında hava kanalı olan tamponlar sayesinde hasta bir miktar burnunda tampon olmasına rağmen nefes alabilmekte ve bu durum hastanın hayat kalitesini ve konforunu iyileştirebilmektedir. Dolayısıyla hastalar kendilerini çok yormadan günlük aktivitelerine devam edebilmektedirler. Tampon çıkarılması konusunda endişelenmeye hiç gerek yok. Eskiden eldiven parmağı içine gazlı bez sokularak tamponlar hazırlanırdı ve bunlar kullanılırdı. Dokuya sıkıca bastıran, dolayısıyla çıkarılırken ağrıya ve hastanın bayılmasına sebep olabilen bu tamponlar sorun oluşturuyordu. Dolayısıyla bunlar artık kullanılmıyor. Ben burun ameliyatlarında silikondan yapılmış tek yüzü düz, diğer yüzünde hava kanalları olan esnek, gayet kolay yerleştirilen tamponlar kullanıyorum. Tamponları antibiyotikli kreme bulayarak yerine yerleştiriyorum ve tek bir dikişle önden sabitliyorum. Daha sonra da hastalara sık sık burun yıkaması öneriyorum. Bu sayede hem hava kanalları tıkanmamış oluyor hem de poliklinikte tek bir dikiş açıldıktan sonra kolayca yerine yapışmamış olan silikon tampon çıkarılabiliyor. Ve çıkarıldığı zaman da hastalar muhtemelen o güne kadar hiç almadıkları kadar rahat nefes alır hale geliyorlar. Tamponlar çıktıktan sonraki süreci belirleyen büyük oranda septoplastinin dışındaki yapılmış işlemlerdir. Eğer konkalara müdahale edildiyse 3-4 hafta boyunca burun içini tuzlu suyla yıkamak, sık sık nemlendirici spreyler kullanmak ve haftada bir muayenelerde burun içindeki kabuklanmaların temizlenmesi gerekmektedir. Eğer burnun kemik çatısına bir müdahalede bulunulduysa yani rinoplasti yapıldıysa da belirgin bir ağrı olmamasına rağmen şişliklerin düzelmesi haftalar hatta aylar sürmektedir.